Aman dikkat. Düşünme. Yavaş olun, sallamayın, ip kopmasın. Dediler ki biz emekliliğimizi gidelim daha böyle ormanın içinde olur, deniz kenarında olur, bir bahçe olur, bir bağ olur. Ufak ufak yer aramaya başladılar. Yurdumuzun cennet köşesinde huzuru aramak için gittik ama huzursuzluğun tam göbeğine düştük. Yani hayatı boyunca bir şeylerle uğraştı ve bu sefer daha büyük bir şeyle uğraşmak istedi. Sana bakıyormuş gibi dur. Sen dokundun mu hiç ona? Yok, hiç dokunmadım efendim. Hayır, korkmuyorum. Bir şey olabileceğini sanmıyorum. Yok. Yani ne yapacaklar? Hem heyecanlıyım hem tedirginlik var. Biliyorsun tedirginliğin sebebini. Yani o tedirginlik had safhada. Çünkü neden? Yaranın kabuğunu kaldırdığım bir yere gidiyorum şu anda. Onun tedirginliği var. Ben ilk babamdan duydum zaten taş ocağı mevzusunu. Taş ocakları var dedi. Çok üstüne düşmedi ilk zamanlar. Sonra zaman geçtikçe, daha çok öğrendikçe, idrak etmeye başladığı noktada zaten bu sefer de bununla uğraşmaya başladı. Yani hayatı boyunca bir şeylerle uğraştı ve bu sefer daha büyük bir şeyle uğraşmak istedi. Ali abiyle ilgili de bulabildiğim haberler bunlar mesela. Burada daha çok tüketici konularıyla ilgili böyle ara sıra görüşmelerimiz oluyordu. Bazen de çayını falan içmeye giderdik, sohbet ederdik. Sonra Finike'ye taşınmış, benim bilgim yoktu. Bunları gönderdi bana, öyle haberim oldu. Bir gün, ya 2013 yılıydı ya 2014 yılıydı, tam hatırlamıyorum. Fotoğraf attı bana Messenger üzerinden. Meşhur bir fotoğraftır o fotoğraf. Şu fotoğraf zaten bayağı bir, bunu Ali abimin kendi fotoğrafı. İlk haberler bizim o bölgede. Devasa bir mermer ocağının dağı yok etmiş görüntüsü. Ali abi bu fotoğrafı çekmiş işte. Buna dedi bir duyurmamız lazım, bir ses olmanız lazım. Fotoğraflarla beraber ilk haberi o zaman yapmıştık. Köylüler de şikayetçi ama çok oradaki köylüler bunun mücadelesini verememiş. Sonra gündem oldu. Bu videoyu çektik, şu anda ilk defa yayınlanıyor Türkiye'de bu video. Bu videoyu ben de savcılığa teslim ettim. Hiçbirinde ben geri çevirdiğini hatırlamıyorum çünkü şunun çok farkındaydı. Ne kadar medyada yer alırsa, ne kadar sosyal medyada, ana akım medyada, televizyon kanallarında ve gazetelerde ne kadar çok yer alırsa o kadar güvenliğini sağlamış olacaktı bir yandan aslında. İşin bu kısmı da var. İyi ki bu taş ocaklarının oradaki sorunu görmüşüm ve Türkiye'nin gündemine taşıdığım gibi Antalya'nın gündemine taşımaya devam ediyorum. Hiç bu tür meselelere, sorunlara girmeyebilirdi. Ama o şunu söylerdi her zaman, yani bu bana anayasanın verdiği bir hak derdi. Bütün hukuki mücadelesinin temelinde de o vardı. Anayasanın 56. maddesi aynen şöyle söyler. Cümleyi tamamen aktarıyorum. Çevreyi korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ödevidir der. Ben anayasanın bana verdiği hakkı kullandım, ödevi kullandım. Hatta değil, bu bir ödevdir. Ve çevreyi korumak için hiçbir şiddete başvurmadan, hiçbir hakarete başvurmadan sadece yapılan çevre katliamını fotoğraflarla ve anlatımlarla gözler önüne sererek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştım. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çevreyi korumaya devam edeceğiz. Biz sedir ormanlarını, çam ormanlarını, katran ormanlarını korumaya devam edeceğiz. Kararlılığımızı sürdüreceğiz. Tabii davalar açılmaya başlandı. Özellikle biz o bölgede işletmenin durdurulmasını ve tekrar ağaçlandırılması talebiyle bir dava açtık. Bu örneklerden yola çıkarak da bölgedeki 13 taş ocağının tümünün kapatılması genel talebimiz olacak tabii ki. 2017 Nisan ayında bir tane mermer ocağının kapatılması ile ilgili karar Danıştay'dan da çıktı, yani kesinleşti yani. Oradaki 14-15 tane taş ocağını birden kapatmaya yetecek bir güç vardı babamın elinde. Karşılığında Bartu Mermer bir tazminat davası açtı. Aslında açılan bu tazminat davası bir anlamda bizim daha önce
süresince açtığımız ruhsat iptal davalarına bir karşılık ve o ruhsat iptal davalarının artık sonuna doğru yaklaşmış olmamızın verdiği telaş olarak yorumluyorum ben. Mahkeme sonucunda Bartu Mermer o tazminat davasını da kaybetti. O karar diğerleriyle ilgili de hukuki mücadelede kullanılacaktı. Bir emsal karar niteliği taşıyordu yani. Diğerleriyle ilgili aynı hukuki yoldan aynı mücadeleyi başlatacakken işte cinayet yaşandı. Hayır, korkmuyorum. Bir şey olabileceğini sanmıyorum. Yok. Yani ne yapacaklar ki? En fazla arabamın tekerini yok. Bir hayır. Yok yok. Ben savcılığa zaten gerekli başvurularımı yaptım. Annemi çağırmıştım. O dönemde yeni bir eve geçmiştim. Hem yeni evimi görmesini istiyordum hem annemi görmek istiyordum. Çünkü ben çok yoğun çalıştığım için gidip onu göremiyordum. En azından diyordum sen gel, burada görüşelim. Sonra sen dönersin, babam gelir falan. Şöyle bir cümle kurmuştu. İlk defa o zaman gerçekten işler çok ciddi galiba diye düşünmüştüm. Emine şu an babanı yalnız bırakamam demişti. Yani ilk defa hayatında böyle bir cümle kurmuştu annem. Biraz sabret kızım dedi. O zaman dedim çok ciddi bir şey var ortada. 9 Mayıs'tan 2 gün önce falan zaten evinin yakınında bir orman yangını olayı yaşandı. Aramıştı. Dedi bunda ciddi şüphelerim var. Yani kesinlikle bunun arkasında bir kundaklama olduğunu söylüyordu hatta. Yangın haberini de ben ilk paylaşımlarından gördüm. Aradım. Babama dedim bu dedim bir tehdit olabilir mi? Olabilir dedi. Zaten bu yüzden savcılığa gittik. Suç duyurumuzu yaptık dedi. Kim peki dedim yapan? Burada dedi Ali diye bir çocuk var. O sağ olsun geldi haber verdi dedi yangına. İşte bir de Süleyman amcan vardı dedi. Beraber söndürdük dedi. Orman yangını şu yukarıda oldu. Gece saat 12'de falan Ali büyük nohutçuyu kaldırmış. Burada bir yangın var, yanıyoruz falan demiş. Bu kadar bir bilgim var. İlden duyduğum için. Evet, Mehmet Çınar bu konuyu da haber yaptı. Onun çektiği fotoğraflar var. Resmen ateş yakmak için bir düzenek kurulmuş yani. Odunlar üst üste konulmuş, işte tutuşturmak için naylon, kağıt falan gibi şeyler kullanılmış. Belli yani gece çıkmış bir yangın. Gecenin ikisinde yangın çıkmaz. Çıkmaz yani. Ama şimdi bunu kalkıp kime sorup teyit edebilirim? Hiç kimseye. Çünkü Ali Yamuç da artık hayatta yok. Süleyman Dinç de artık hayatta yok. Anne babamız da hayatta yok. Dolayısıyla bunu teyit edebileceğim bir merci kalmamış durumda. Görüşürüz Bora. Hadi görüşürüz Mehmet. Bay bay. Recep amca ben Antalya'dayım. Müsaitsen bir senin yanına uğramak istiyorum. Tamam. O zaman en fazla bir saate gelmiş olurum yanınıza. Tamam. Haydi görüşürüz. Bu TRT Caddesi'nde bir balık evim vardı benim. Arkadaşımız zaman zaman benim yanıma gelirdi. Bana söylemiş olduğu öldürülmeden 1-2-3 ay önceki konuşmasını söylüyorum. Ya Sururi'cim tehdit ediliyoruz. Benim aslında bir savcılığa gitmem gerekir dedi. O savcılığa gitmişti o gün için. Daha sonra da işte gelen bir haberle hep yıkıldık. 9 Mayıs'tı galiba saat 7'ye 2-3 dakika kala ben öğrendim. Ve hemen zaten anında hızlan hiç inanamadım ama hemen gittik biz olay yerine. Maalesef cansız bedenleriyle karşılaştığımız zaman da yıkılmıştım yani. Dünyam yıkılmıştı. Kolay bir iş değildir bu. Çünkü 73'ten beri gelen bir dostluk, bir arkadaşlığımız vardı. Benden de iyilik. Biz de hep o dönemde şiddet altındayız ya. Yani kafanın hep bir köşesinde olabilecek en kötü senaryolar geçer ama insan hani inanmak istemez. Sonuçta öteler yani. O düşünceyi öteler. Hani senin ya da başka birisinin bu konuda mücadele ederken vahşice katledileceği çok fazla aklına gün içinde gelen bir şey değil ve bununla yüzleştiğin zaman da çok fazla şey yapamıyorsun o anda. Bir şok anı, çok unuttuğum bir anlar değil zaten. Yani insanın bazı travmaları çok aklında kalıcı olur ya, o an silinmez. Kelimelerin bittiği yerler bunlar. İlk olarak kardeşim aramış. Ulaşamamış. Ben iş yerindeydim o dönem, tabii çalışıyorum. Akşam üstüne doğru beni aradı. Dedi ki abla ulaşamıyorum. Dedim ki sakin ol, bir şey yoktur. Çünkü zaten orası telefon ve interneti çok zor çeken bir yer.
Dedim ki çekmiyordur. Anneminki de çekmiyor dedi. Tamam dedim çekmiyordur. Sakin ol. Bir sakinleş önce. Çünkü çok panik yapmıştı o. Dedi ki sabahtan beri arıyorum. Tamam dedim. Kapat telefonu. Ben Doğan Çağrı'yı arıyorum. Babamın o köydeki yakın arkadaşlarından bir tanesiydi. Aradım fakat ulaşamadım. O sırada kardeşim Dinç ailesinden birilerine ulaştı. Dün saat 5'te beni Antalya'dan damadı aradı. Babama yetişemiyorum dedi. Eve bir bakıverdi, bir ulaşıver dedi. Ben de geldim, ünledim. İhsan yok. Demir kapıyı vurdum. İhsan yok. Tekrar şu Doğan Çağrı'nın yanına gittim, yukarı komşusuna. Merdiveni evin dibinden aldık. Kurduk oraya koyduk. Koyduğumuzda cenaze yerinde adamların hurluk olduğunu gördük. Dedim ki Doğan amca, dedim ki ne oldu? Ben dedi sana nasıl söyleyeyim bunu? Annemi ver telefona dedi. Tekrarladı. Ben dedi bunu sana nasıl söyleyeyim? Babamı ver telefona. Ben bunu sana nasıl söyleyeyim? O da şokta. Ben bunu sana söyleyemem. Sürekli böyle. Tabii yaşıyorlar mı dedim. Artık sonunda vurmuşlar diye bağırdı en son Doğan. Vurmuşlar diye bağırdı. Telefonu kapattım. Çünkü ben haberi aldığımda o çalıştığım ajansın içerisinde haykırmaya başladığımı hatırlıyorum. Annemi ver telefona, babamı ver telefona diye haykırdığımı hatırlıyorum. O sırada dayımı aradım. Dayıma dedim ki annemle babam dedim bir şey oldu. Ne oldu dedi. Dedim kötü bir şey oldu. Geri dönülmez bir şey oldu. Kurtuluşu var mı dedi. Yok dedim. Oradaki manzara, her taraf jandarma, köylüler var. Güvenlik şeridi çekilmiş, savcı bekleniyor, doktor bekleniyor vesaire. Sonra 2 yakını gelsin dedi savcı. Biz de Surluval'la beraber çıktık eve yukarı. Olayı inceleyenler dediler ki işte meftaları poşete alacağız. Onların siyah poşetleri var. Üzülerek maalesef onları biz alıp oraya koymak durumunda kaldık. Dön şöyle. Dön arkadaşlar. Hayvan istiyoruz. Aman dikkat. Düşünme. Yavaş olun, sallamayın ip kopmasın. Bir tarafta tabii sevdiğimiz bir abimiz, bir tarafta mesleğimiz, haberleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hızlıca artık biz de gittik artık oraya. Bunlar saçma deliklerim. Bak saçmaların deliğine bak. Kapılarda var. Şurada sıkılmış. Kapıda saçma delikleri vardı komple, yani onlarca saçma deliği vardı. Anlatılana göre kapıyı açıyor, kapıyı açar açmaz zaten ateş ediyorlar. Kapıyı kapatamamış, içeriye doğru kaçıyor. İçeride onun kendi tüfeğini galiba almaya çalışmış. Ana kapıdan girdikten sonra sol tarafta oda vardı. Orada yere düşmüş. Aysin abla mutfaktaymış galiba. Ana kapıdan girdiğiniz zaman tam karşıda da mutfak var. Cinayet işleyen ya da işleyenler, çünkü bana göre şüpheli bir cinayet, bir kişinin işlediği ya da işlemiş olabileceğiyle ilgili hala soru işaretleri var ve açığa çıkmış değil. Mutfağa doğru hareket ediyor. Mutfağa doğru girdikten sonra da orada Aysin ablayı mutfağın balkon kısmında vurmuşlar. O da orada yatıyor. Ayın 11'inde Ali Yamuç o kalabalık esnasında garip hareketlerinden dolayı yakalandı. Yani kendini ele verdi. Daha doğrusu kendini ele vermiş diye düşünüyoruz. Ya yaparak geldim efendim, hani planımda yoktu öyle bir şey. Düşünmemiştim. Şimdi bak, 2 tane tüfeğinde mermi var. Evet. Değil mi? Av yaparak sen nasıl geliyorsun buraya? Önce zanlının olay günü ifadesinde cinayet işlemek gibi bir amaç olduğunu söylemiyor. Planımda yoktu öyle bir şey. Düşünmemiştim. Ama komşuların oradan açık gördüğü bir çifteyi alıyor. Elleri plastik eldiven, ameliyat eldiveni takıyor. Yani aslında bir plan var ortada. Evet efendim, şöyle yaptı. Feneri tuttu sana. Evet, tutunca ben de panik oldum. İşte o zaman ateş ettim. Yok, kapağı açık kaldı. Kapağı açık kaldı. Burada yatıyordu. Niye sırt üstü yatıyordun?
Sen dokundun mu hiç ona? Yok, hiç dokunmadım efendim. Şimdi olaydaki kurgu bir kere yanlış. Hem amacı cinayet işlemek değil diyor. Suçu üstleniyor, kabul ediyor. Ben yaptım diyor ama neden yaptığını bilmiyor. Fakat Büyük Nohutçu çiftinin evine giderken eline eldiven giyiyor, silahlı iz bırakmamak için. Arkasından Aysun Hanım'ın geldiğini ve ona da uzaktan ateş ettiğini belirtiyor. Ama otopsi raporunda Aysun Hanım'ın yakın mesafeden atış yapıldığı belli. Buradaki beyanı tutmuyor. O burada duruyorken sen oradan geldin. O abinin olduğu yerden ateş ettim. Oradan ateş ettin. Sırtı sana dönüktü. Aynen. Ya da Nasıl, bu mesafe mi? aynen Yoksa efendim. oradan mı ateş ettin, o çıktı da dışarı? Kapı eşiğine gelmiş olmuyor? Efendim ben şuradan ateş ettim. Buradan ateş ettin. Evet. Tamam. Evden para aradığını belirtiyor. Para bulup bulmadığını bilmiyoruz. Öyle bir beyanı yok. Fakat bilgisayar, Ali Bey'in bilgisayarını ve cep telefonlarını alıyor. Şurada cüzdanı vardı. O kurtlu olan cüzdan. Bir de bilgisayar vardı. Girdin içeri. Hani evet. Girdim içeri efendim. Bir de onu aldım. Sonra bunu eşiyle beraber dipsiz kuyu denilen yere atıyor. Eğer amaç paraysa, uyuşturucu almak ya da başka bir şey almak için hırsızlık amacıyla yaptıysa eğer, bilgisayarları ve cep telefonunu dipsiz kuyu gibi bir yere atmaması, yok etmemesi lazım. Burada bir delil yok etme var. Evet. Hadi geçin içeri. Yolumuz dar. Ali Yamuç'un annesiyim. Ali 12 yaşındaydı babasıyla ayrıldığımızda. Çok yalnız kaldı mı kaldı. Ben çalışmak zorundaydım. Ali babasız büyüdü. Babaannesinin yanında büyüdü. Babaannesi hep korkularla büyüttüğü için karanlıktan korkan birisiydi Ali. Sakin bir çocuktu. Şiddet eğilimi yoktu. Kimseyle bir kavgası yoktur. Yoktur yani. Çocukluğundan beri hiç Ali'den bize bir şikayet gelmedi. Evliliğini onaylamadım. Ben onaylamadığım için yıllarca görüşmedik. Ama sonuçta annesin. 5 kuruşun varsa 4 kuruşunu vermeye çalışırdım. Genelde zor duruma düştüler yani. Mehmet Komutanım, şüpheliyi getirebilir misin? Şüpheli. Niye geldin buraya? İşten ayrıldığımız zaman buraya geldim. Başka evin yok mu? Yok. Ben 1 ay öncesi görmüştüm Ali'yi. Ayın 9'unda bu olay olmuş. Ayın 11'inde bizim haberimiz oldu. Böyle bir şey varmış Ali'nin başında diye ablam bizi aradı. Geldik savcılığa baktık, yok. Hastaneye baktık, yok. Karakola sorduk, yok. Nerede arayacağız? Eve geldik. Biz eve geldikten bir süre sonra kayınpederi aradı. Keşfe götürmüşler yukarıya. Cinayetle ilgili baktığımız zaman evin etrafı tel örgülerle çevrili. Aşağıda köpek var, bayağı kocaman köpek var. O köpek dev gibi bir şeydi ve hakikaten oradan geçmek mümkün değil yani. Köpekten ses soluk çıkmadı. Şimdi o köpeği gördüm, o köpek sanki uyuşturulmuş gibi geldi. Köpeği yukarıya çıktı, şu tellerin oraya. Şimdi o tel örgülerden geçmek de yani o kadar kolay değil. Bu kadar vardı yani. Katil zanlısının ifadelerine baktığımız zaman şunu söylüyor. Diyor ki Kapıya çıkınca yüzüm ışıklanmıştı. Ben de panik oldum, kapıya doğru ateş ettim efendim. silah sıkıyor. Tel örgülerin dışında, tel örgülerden de ana kapı arasında da mesafe var. Yani 10-15 metre. Ne yaptın arkasından? Telinden atladım. Nereden atladın? Buradan atladım. Herhalde yaralı bir insan kapıyı kapatabilirdi yani. Kapıyı niye kapatmadı? Kapattı mı yoksa kapıyı? Yok kapatmadı. Kapıyı kapatamamış ama bunun da bir sebebi olabilir. Ben nasıl atladığını zaten yapamıyorum yani şu an. Atladım, eşeğe gittim kapının. Yüksek bir mesafeden atlayamaz Ali. Bu da fakültede 2003 yılında bellidir, bir kaza geçirdi. Bir silah patladı. Bu topuk yeniden yapıldı. Eğer oradan atlamış olsaydı bacağında bir arıza olurdu Ali'nin. Buradan atlarken takılmadı mı o? Yok. Bol bir eşofmandı. Yok takılmadı efendim. Nasıl çıktın buraya? Basarak mı? Aynen. Ben ziyarete gittiğimde darp edildiğini fark ettiğim için vücuduna baktım Ali'nin. Sadece morluklar vardı ama hiç çizik yoktu. Sonra tabii işte cenaze, defin süreçleri başladı. Bir de çok hızlı ilerledi birçok şey.
Güzel bir kalabalıktı aslında. Evet. Keşke başka bir nedenden ötürü bir arada olsaydı. Gerçekten o kadar yakın hissettiğim bir durum var ki. Ama işte yaşadık hepimiz o anı. Bir şekilde insanları ilginç bir şekilde o cenaze buluşturdu. Bizler Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun ailesi, sevenleri ve yaşam savunucusu dostları olarak bu cinayetin derinlemesine soruşturulmasını ve varsa azmedicilerinin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Ve devamında tabii bir hukuki bir sürecin orta yerine düştük. Ailesi olarak düştük, iklim aktivistleri olarak düştük, yaşam alanlarını savunan binlerce insan olarak bir hukuk mücadelesinin orta yerine, göbeğine düşmüş bulunduk. Onlar Finike'nin Sidir ormanlarını korumak için canlarını attılar ama biz onları koruyamadık. Çünkü karşımızda gerçekten anlaşılmaz bir yapı olduğu dava sırasında da görüldü. Çok kötü bir hazırlık soruşturması safhası geçirildi ve deliller eksik toplanmıştı. Mahkemenin giriş şeklinden dosyayı hiç bilmeyen bir avukat sadece bu duruşmalara girse bu dosya hızla kapatılmak isteniyor der. Dava ağır cezalık bir iş olduğu için Finike'de Ağır Ceza Mahkemesi olmadığından dosya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti mecburen. Burada kamuoyu ilk başta çok büyük bir direnç gösterdi. Olayın aydınlatılması için medya haberleri önde tuttu. Fakat soruşturma dosyası yeteri kadar derinleştirilemedi maalesef. İlk başta verilen tepkiler dava sürecine yansımadı. Finike savcılığının dosyayı derinlemesine incelemediği düşüncesindeydik. Ha, buldun mu? Tamam. 183. Tamam, şimdi. Evet. Ne çıktı karşına? Açık ve kapalı birçok dosya var. 4 tane kapalı var. En son 2018'de Antalya 2. İcra Dairesi'ndeki dosya kapalı. Görüş var dendi. O günü bekledik. O gün gittik. Karısıyla beni aldılar. Hiç kimse yoktu salonda. Sadece biz vardık. Karısıyla masanın, ben burada oturuyordum. Karısıyla ikisi yan yana oturuyorlardı. Orada karısına bir not verdi. Ozan Yaylalıoğlu ya da Zafer Uyanık'la göndermesini istedi. Çünkü ne olduğunu da bildiğim yoktu benim. Dışarı çıkınca okudum. O gün akşam da karısını almışlar. Katil zanlısı Ali Yamuç'u 17 Mayıs'ta açık görüşte ziyaret eden eşi Fatma Yamuç 2 gün sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayete iştirak suçuyla tutuklanan Fatma Yamuç'un üzerinde bir de mektup ele geçirildi. 100.000 lira paramı vermezseniz ipleriniz cebimde diye bir mektup. Bize gizlilik kararı vardı dosyada ama pazartesi ifade verdim. Salı gün sabah Fox TV'deydi. Mektubun ortaya çıkıp da kamuoyuyla paylaşılmasından sonra savcılık ikinci kez zanlının ifadesini aldı. Zanlı bu ifadelerde de çelişkili beyanlarda bulundu. Önce ifadesinin kendisinin suçtan kurtaracağını düşündüğü için böyle bir mektup yazdığını söylüyor. Daha sonra da o tür beyanlarda bulunmasını Necmi Bahçeci adlı bir kişinin istediğini söylüyor. Fakat savcılık bu ifadenin üstünde durmuyor. Başka şeyler araya giriyor. Sorgunun şekli değişiyor ve bu ifade havada kalıyor. En sonunda kapatırken yine kendisinin yaptığını itiraf ediyor. Yani birbirinden farklı ifadeleri var zanlının. Halı görüş yaptırdılar onlara. Vücudunu göstermiş. Benim önümdeydi ama bana asla göstermezdi. Ama ben duydum gitmeden önce çok işkence etmişler diye duydum. Aç bakacağım dedim. Çok işkence edilmiş. Her yeri mosmordu. Ben bir hafta sonra gördüğümde bile her yeri mosmordu, belli yani. İşkence yapıldı. Teyzesinin dosyada hiç ifadesi yok. Annesiyle beraber gitmiş teyzesi. Evet. İçeride görmeye. Bana da söyledi, ben yapmadım dedi diyor. Ama dosyada teyze hiç dinlenmemiş. Yine keza sizin hala var. Şerife daha sonra bir dilekçesi vermiş ama imzasız. Orada tehdit ediliyordu, ben biliyorum diyor. Olaydan 3 ay önce. Ama dosyada onunla ilgili doğrudan ifadesi yok. Bak şeylerde adam yerine atıp benim isimlerim bile geçmiyor. Ziyaretçilerde. Hakikaten senin niye hiç ifadeni almadılar? Bak, avukatla konuştuğumuz konulardan biri bu.
Senin oğlun yapmış dedi. Sen anlat dedi. Senin bir şey söylemene gerek yok dedi bana. Sen dışarıda bekleyebilirsin dedi. Aynen böyle. Vermek istedim de almadılar nedense ifademi. Sadece ben Elmalı'da ziyaretimdeki konuştuklarımı biliyorum. Ben yapmadım dedi ve acele etmeyin, bekleyin. Ben ilk mahkemede her şeyi açıklayacağım. Yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Size söylersem akşama televizyona çıkıyor. Biz söyleriz diye, savcılığa bildiririz diye söylemedi. Yabancı kim yaklaşsa böyle ödüm kopuyordu gidip gelirken. İşe korkarak gittim geldim ben. Bana para vereceklerini söyledi. Bunu oğlum dedi bana. Sahilde bir inşaat var, 0 ev vereceklerini söyledi. Bunu hiç kimseye söylemedim. Korka korka işe gittim geldim. Çünkü ben korkağımdır zaten. Niye dedi bunu? Niye dedi bana bunu? Niye ev verecekler? Uydurdu mu bunların? Hepsi uydurulur mu ya? Öyle bir dilekçe yazıyor ki savcıya bir anne ve diyor ki üstüme alıcı yerleştirin ve beni bu adamların yanına gönderin. Ben bu işin çözülmesini istiyorum diyor. Bu kadın hiç korkmuyor. Çünkü gerçeği istiyor. Gönderin bu adamların yanına, itiraf ettireyim demişsin. Bir dilekçende bunu yazmışsın sen. Bir tane dilekçe verdim zaten ben. Bir tane. Onda yazıyor işte bu. Yani bir şey çıkacaksa çıksın diye. Senin oğlun yaptı dedi savcı Giresiyer. Senin oğlun yapmış dedi. Zaten adam kararını vermiş ki kaçıncı günü daha. Bir süre tutuklu kalan Fatma Yamuç'un da mahkemeye getirilerek orada birebir yüz yüze sorgulama yapılması gerekiyordu. Çünkü ceza mahkemesinde yüz yüze sorgu esastır. Fatma Yamuç'u hiç yüz yüze görmedik. Ekrandan yansıttılar. Dava dosyasını incelediğimde o kadar kilit noktalarda Fatma Yamuç'un ismi geçiyor ki. Ya bu insanın ismi annemizin kanının onun tişörtünde olmasıyla geçiyor dava dosyasında. Yani buralara hiç dokunmadın hiçbir yere. Dokundun mu? Bilmiyorum efendim. Bilmiyorsun. Bu dava başından sonuna kadar Ali Yamuç'un cinayetleri işlediğine yönelik alınan kararlarla dolu bir dava. Ve Ali tek başına bunu ben yaptım, kimse yoktu dediği için Fatma adına açılmış olan cinayete iştirak davası şu an ilerlemiyor. Telefonun var mı? Yok efendim. Kendi kullandığın telefonun yok mu? Yok. Hiç telefon kullanmaz mısın? Kartı yeni aldık. Bir tane var ama daha bir günlük. Kendisi cep telefonu kullanmıyor fakat eşinin cep telefonları geçmişe yönelik olarak ayrıntılı bir şekilde araştırılmadığı gibi Ali Ulvi Bey'in ve Aysun Hanım'ın da cep telefonları geçmişe yönelik araştırılmıyor. Sadece 15 günlük bir kayıt alınıyor. İnatla bizim babamızın en çok tehdit aldığı ve bu tehditlere şahit olan insanların olduğu dönem yaptığı telefon görüşmelerinin HTS kaydı inatla bize gelmedi. O dönem bazı tehditler aldığım bir dönem yaşadım. Bu tehditlere kardeşlerim de şahit, o dönemki eniştemiz de şahit. Bir telefon geliyor, kardeşlerinin paçavrasını önüne atacaklar, bırak bu işi. Sürekli böyle bir dönem yaşadık. Bir haber duyuyoruz. Taş Ocakları sponsorluğunda Finike Portakalı Festivali düzenleniyor. Cinayetin 15 gün sonrasında. Daha cinayetin şoku yaşanıyor o köyde. Ailede, ülkede, her yerde. Cinayetin şoku yaşanıyor. Ve babamızın senden korumaya çalıştığı şeyin festivalini düzenliyorsun. Sponsor oluyorsun. O dönemin belediye başkanıyla. BUİK'a davet ediliyor sanatçı olarak. Birçok etkinlikler düzenleniyor vesaire. Portakaldan kuleler yapılıyor falan. İnanılmaz bir şov hazırlığına giriliyor. Ve açılışa Sedat Peker davet ediliyor. Bu bize çok garip geldi. Tarım ürününün tanıtımı için Sedat Peker'i davet ediyorsun. Neden bu tarihlerde, bu donelerle, bu şekilde? Alınan her karar o anda onandı. Bizim talep ettiğimiz her şey de o an reddedildi. Bunları getirdim.
Sizde var mı bilmiyorum bunlar ama bunlar direkt bahçeden olanlar. Gerçekten hani o tohumu bulmuşlar, yetiştirmişler. Ondan sonra ürünü almışlar. Ve sonra da bize gelmiş. Evet. Bu çünkü miras. Yitirdiğiniz insanların arkasında bir adalet mücadelesinin sonlanmasını istiyorsunuz. İşte bakıyorsunuz ki katil denen şahıs yakalanmış. Tamam, bu ilerleme olarak görüyorsunuz. Ama sonradan bir mektuplar olduğunu görüyorsunuz. Bana 2 tane mektup yazdı Elmalı cezaevindeyken. Bir tanesi bu. Eline kan değmediğini, mahkemede her şeyi ortaya çıkaracağını yazmıştı zaten. Ama mahkemeye çıkma nasip olmadı. Şimdi bir defa üzülecek, zamanla alışılır. Üzülecekler, zamanla alışılır. Gözden uzak olan bunu kime yazmış? bırak olur derler ya. Nereden geldi? Bunu bilmiyor musunuz siz? Bu yok mu sizde? Sen bunu nereden aldın? Kime yazılmış o mektup? Bu Ali'nin yazısı. O değil. Bu oğlumun yazısı değil. Bunu kara cahil bir insan bile görse ikisinin alakası olmadığını bilir. Oğlum harfleri minik minik yazar. Asla böyle büyük yazmaz. Ama imza onun. Cinayet zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç tutuklu olduğu Alanya L tipi cezaevinde intihar etti. Cezaevinde her ölüm şüpheli bir ölümdür. Her intihar şüpheli bir intihardır. Alanya Cumhuriyet Savcılığı bu intihar dosyası için soruşturmaya gerek yok kararı verdi. Bak burada yazıyor devam et. Ali Yamuç intihar etmiş olabilir. Mahkemede her şeyi açıklayacağım diyerek mektup yazan bir insanın intihar ettiği haberinin gelmesi bana çok garip geliyor. Üstelik bu insanın başka bir cezaevine naklini istediği bir dilekçesinin de ortaya çıkması çok garip geliyor. Yani bu umudu olduğunu, yaşama tutunmak istediğini gösteren bir şey diye düşünüyorum. Bence bu insan intihardan önce başka bir çözüm yoluna tutunmak istemiş. Ve bir detay daha var. Üzerinde çıkan Vaikiki'nin kaprisi vardı. Onun ipiyle intihar etti deniliyor. O da yalan. O ip bizim burada. Burada halı bağlamıştım ben. Halıda bağlı duruyor. Elmalı cezaevinde infaz memurlarının botlarında ip yoktu. Dikkatimi çekmişti. Sordum neden ip yok diye. Bizim burada yasak. Kıyafet gönderirseniz ipli kıyafet ve ayakkabı göndermeyin dediler. Aldığımızda kıyafetlerin iplerini burada çıkararak kargoya verdik. Kimine? Senin kızman lazım ama benim çok canım yanıyor. Ben o günden beri bunu açmadım için. Bu üstünden çıkanlar. Ama hiç ne bir kiri var ne bir kokusu var. Ben hiç yıkayıp şey yapmadım. Poşetlediğim gibi duruyor. Oradan verdikleri gibi duruyor bana. Sen kızman lazım. Sen anneni babanı kaybettin ama ben evladımı kaybettim. Hiç bokuna evladımı kaybettim yani. Benim hiçbir lekesi, çiziği, pisi yok. Hiçbir şeyi yok. Hem anlattığı olgular dosyayla uyumsuz, hem kendisinin oluşsal psikolojik yapısı böyle bir cinayeti işlemeye elverişli değil. Onun için şöyle bir şüphe bende oluştu. Olayların gelişen boyutunda Ali Yamuç'un ben tetikçi değil, olayı üstlenen bir piyon olduğunu düşünmekteyim. Fakat dosya maalesef bu konularda derinleştirilemedi. Bak sen şu an 2 kişinin katili olarak yargılanacaksın. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapisle yargılanacaksın. Tamam mı? Eğer biri seni azmettirdiyse bunu söylemen ve delilleri net bir şekilde ortaya koyabilmen senin lehine olur. O yüzden bir şey varsa hemen söyle. Yok efendim bir şey. Bir daha bir düşün. Emin misin? Eminim baba efendim. Kimse sana git şu adamla bizim böyle derdimiz var, şu var, bu var demedi. Demedi. Ve şu an dava dosyamızda o mektuplarda açıklanan, ismi geçen azmettiricinin takipsizliği yönünde Yargıtay'da bu haliyle onama bekliyor.
Davanın son durumundan bilgimiz yok ki. Biz Emine ile ne konuşursak o kadarını biliyoruz. Bunun dışında bir şey bildiğimiz yok. Başta nasılsak hala aynı. Artık çözülmesini bekliyoruz. 5 yıl oldu. 5 yıldır bu azmettiren ve katiller bulunamadı. Adalet yerini bulmasını istiyorum. Suçluların ortaya çıkmasını, azmettiren varsa da ortaya çıkmasını, ne varsa ortaya çıkmasını istiyorum. Bir gün çözülecek muhakkak. Tabii ki de. Ama İşin peşi bırakılmadığı sürece er ya da geç her zaman her şey açıklığa kavuşur. Evet. Hepimiz için, adalet için, yani bu ülkenin geleceği için de bu bir sorumluluk yani bunun takibi. Yani bizim şu anda elimizde bu var ve biz bunu takip etmeliyiz. Türk adalet sistemine hala güvenebilmek istiyorum. Buradan hakkımız olan sonucun alabileceğimize inanmak istiyorum. Bu güven kaybını yaşamak istemiyorum. Bunun için gerekli olan şey ise henüz ortada olmayan bir şahıs veya şahıslar varsa bunların yargılanmalarını istiyorum. Hiç kimsenin ne bu ülke toprakları içerisinde ne de dünyada hiçbir şekilde elini kolunu bu kadar sallayarak bu kişileri bu kadar rahatça, bu kadar pervasızca kullanarak bu tür cinayetlerin işlenebileceğini düşünmelerini istemiyorum. kalkma, kalkma. Şunu tutmadım değil mi? Yok. Tamam, her şey burada. Emine ben halka bağlı diyorum ya. Bakın, ne o? Buraya koymuşum. Çıkardığımız şeyler burada. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Tamam. Hadi haberleşiriz.